Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Okullar açılmadan önce okulla ilgili okula dönüş kendin yap projeleri yapmak istedim. Bununla ilgili bugün de size 5 adet farklı defter süsleme göstereceğim. Şöyle hazırladım. Işıl ışıl, şıkır şıkır ve birbirinden renkli 5 adet farklı defter. Şöyle göstereyim ayrı ayrı. Bunlar da bu şekilde. Hadi videoyu izleyelim. Elimde böyle simli, renkli el işi kağıtlarım var. Bir kırmızı, bir yeşil ve bir de lila rengi gibi, gümüş gri gibi olanı kullanacağım. Her zamanki gibi yine tabağım yanımda. Tabağımı ölçü olarak kullanıyorum. Buradan bir karpuz dilimi, yani yarım ay ya da D şeklinde bir kesit çıkarıyorum. Defterime göre tabağın kenarlarını işaretledim. İşaretlediğim yerlerden kesiyorum. Daha sonra bu gümüş gri lila gibi olanı alıyorum. Kestiğim yerlerden işaretliyorum. Daha doğrusu bir önceki kestiğim yarım D şeklindeki şekli göre işaretliyorum. İşaretledikten sonra 1 santim içinden tekrar bir D çiziyorum. Bu kısmın yeşil el işi kağıdından daha küçük olmasını istiyorum. En sonda kırmızı el işi kağıdımı alarak en son kestiğim bu lila renkli el işi kağıdını koyuyorum. Kalıp olarak kullanıyorum. Kenarlarından çiziyorum. Gene aynı şekilde birer santim içten olacak şekilde bunu da çiziyorum. Çizdiğim yerden kesiyorum. Toplamda 3 adet el işi kağıdım oldu, yarım D şeklinde. Her biri bir diğerinden birer santim daha küçük. Tutkalımı en büyük el işi kağıdımın üzerine döküyorum. Elimde bu şekilde bir defterim var. Ben bunun üstünü daha önce beyaz el işi kağıdıyla kapladım. Daha doğrusu beyaz el işi kağıdı değil, bu beyaz yapışkanlı kağıtlardan. Güzelce her yerine yaydıktan sonra bir köşesini düz yere denk gelecek şekilde yapıştırıyorum. Sağa sola yapmak size kalmış, aşağı yukarı yapmak size kalmış. Siz nasıl hissediyorsanız, nasıl sizin gözünüze güzel gelecekse. İkinci orta büyüklükte olan el işi kağıdımı alıyorum, lila renkli olanı. Aslında gümüş gri kullanmak istedim ama gümüş gri maalesef yoktu. Aynı şekilde düz yerini ilk yapıştırdığım el işi kağıdına gelecek şekilde, kenarına gelecek şekilde yerleştiriyorum. En küçük olan kırmızı renkli el işi kağıdımın üzerine tutkalımı döküyorum. Güzelce yayıyorum. Bunu da aynı şekilde yapıştırıyorum. Hava boşluğu kalmamasına özen gösteriyorum. Elimle güzelce düzlüyorum. Tam bir karpuz görünümü alması için üzerine siyah permanent kalemimle, CD kalemimle çekirdek şeklinde şekiller çiziyorum. Damla şeklinde, çekirdek şeklinde. Bu silinen bir kalem değil, CD kalemi. Bir tarafı kalın, bir tarafı ince olan kalemlerden. İçlerinde kalın tarafıyla dolduruyorum tam bir çekirdek görünümü alsın diye. Bitmiş hali bu şekilde. İkinci defterime geçiyorum. İkinci defterimde CD'ler kullanacağım. Zaten kapak resminde gördünüz. CD'leri böyle gelişigüzel kesiyorum ama çok dikkatli olun, çok sert. Benim elim, baş parmağım bunu keserken yara oldu. Defterimi kaplayacak kadar kestiğimde defterimin üzerini bu çirkin görüntüyü kapatmak için siyah el işi kağıdından kesiyorum ve yapıştıracağım.
CD kırıklarımı bunun üzerine yapıştıracağım ki daha güzel bir görüntü olsun. Alttan göründüğünde böyle desen desen değil, tek bir renk olsun diye. Tutkalımı güzelce yayıyorum. Ben burada tutkal kullandım. Siz başka bir şey de kullanabilirsiniz. Stik yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Benim elimde stik yapıştırıcı yoktu. Bu tutkalı da Yapı Market gibi bir yerden aldım yanlış hatırlamıyorsam. Sonra CD kırıklarımı gelişigüzel yerleştiriyorum. Şöyle şuna özen gösteriyorum. Defterimin düz kenarlarına denk gelmesine özen gösteriyorum. Kenarları yamuklu yumuklu olmasın, çirkin bir görüntü oluşturmasın diye. Bunları yapıştırmak için silikon kullanıyorum, sıcak silikon. Tek tek bunlar küçük olduğu için tutkalla uğraşamayacağımı anladım. Önce bir iki tanesi tutkalla yapıştırmıştım. Silikonla yapıştırmak daha kolayıma geldi. Ortasına sıktığımda, parçayı bastırdığımda defterin üzerine zaten yayılıyor ve gayet güzel bir yapışkan ortaya çıkıyor. Çok da iyi yapışıyor. Gördüğünüz gibi kenarlarına ben özen gösteriyorum. İçine ne şekilde yaptığım çok önemli değil ama kenarların düz olması benim için önemliydi. Tabi bu size kalmış. Kenarlardan içe doğru yapıştıra geliyorum. İlla içe doğru gelmek önemli değil. Benim önce kenarlarını yapıştırmak kolayıma geldi. Çünkü kenarların düz olmasını istiyordum. Düz parçalar bulmak, daha doğrusu kenara denk gelecek şekilde düz parça bulmak zor olabilir diye düşündüm. Üçüncü defterime geçiyorum. Üçüncü defterim için keçe kullanacağım. Bu düz bir keçe. Üzerine sprey yapıştırıcı sıktım. Defterimin üzerine koydum, yapıştırdım. Bu içlerinde en kolay olanı. Sonra bu boşta kalan kenarındaki keçeleri kesiyorum. Yapışmayan yerlerini yapıştırıyorum. Daha sonra keseceğim tabii. Kestikten sonra bu şekilde görünüyor. Üzerini süslemek için de bu aldığım küçük keçeden balık şekillerini yapıştırıyorum. Arkasının mavi olmasını özellikle seçtim, deniz görüntüsü olsun diye. 3 tane balık yapıştıracağım buna. Çekerken biraz aşağı kaydırmışım, artık kusura bakmayın. 2 tanesi nasıl yapıştırdığımı görüyorsunuz. Balıkların arka taraflarına gene sprey yapıştırıcı sıkıyorum. Üzerine yapıştırıyorum. Ben balık yapıştırdım, siz başka şeyler de yapıştırabilirsiniz. Dördüncü defterime geçiyorum. Dördüncü defterimin üzerinde büyük bir elmas şekli olan bir simli el işi kağıdından yapıştıracağım. Simli karton pardon. Önce kapağımın üzerine siyah nereden çıktı? Kırmızı el işi kağıdımı, kırmızı simli kartonumu yapıştırıyorum. Konuşamıyorum bu arada, kusura bakmayın. Özenlice yapıştırıyorum. Bu beyaz renkli simli kartonumun üzerine bir elmas şekli çizdim. Daha sonra bunu kesiyorum. Kestikten sonra defterimin üzerine nasıl duracağını görmek için defterimin üzerine yapıştırmadan yerleştiriyorum. Yerini bulmaya çalışıyorum. Ortalamaya çalışıyorum. Yerine karar verdikten sonra yapıştırma işlemine geçiyorum. Yine bunu da sıcak silikonla yapıştıracağım. Ve kenarlarını sıkıyorum. Güzelce yayılmasını sağlıyorum. En son parçamı da yapıştırdım. Son hali bu şekilde. Dördüncü defterim ise aslında çok basit. Bunun üzerinde böyle şerit şöniller yapıştırıyorum. Böyle pufidik bir görüntü olmasını istedim. Şönilleri gelişigüzel birbirine yanına yakışacak şekilde yapıştırıyorum.
Uzun uzun. Siz farklı şekiller de verebilirsiniz. Benim bu şekilde hoşuma gitti. Bunu yuvarlak yapabilirsiniz. Ortadan başlayabilirsiniz. Ben dikey dikey yaptım. Siz yan yan yapabilirsiniz. Güneş, ay, papatya her şeyi çizebilirsiniz bu şanillerden. Ben biraz da kolayına kaçtım ama bu şekilde çok hoşuma gitti. Hepsini böyle tek tek yapıştırıyorum. Gene sıcak silikon kullanıyorum bunu yapıştırmak için. Son hali bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar defterlerimizin süslenmesi bu kadar kolay. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.